Her şeyden önce bir insan hikayesi benimki ve roman tadında ama gerçek bir hikaye. Hayal edin lütfen, bir köy okuluna atanıyorsunuz, tek başınasınız ve bir kadınsınız. Ne yapabilirsiniz? Müdür de sizsiniz, öğretmen de, memur da, hizmetli, her şey sizsiniz o okulda ve üzerinizde çok ciddi bir sorumluluk var. Benim elimden ne gelir ki ya, işte memleketi sen mi kurtaracaksın diyenlere inat, daha fazlasını yapabiliriz, daha iyisini yapabiliriz deyip insanlara hem iyimserlik hem umut aşılamak amacım. Bir gün bir telefon çaldı. Dilek Livaneli sizi Avrupa Parlamentosu'na 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 750 delege oy birliğiyle Uluslararası Lider Kadın Ödülü vermek istiyoruz. Dilek dedim tam zamanı ya, söylet bakalım, yani ucunda ölüm yok ya. Can you repeat with me, please? Bir dilek yetmez. Amazing. One more please. Bir dilek yetmez. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Spirit sunar. Ben Dilek Livaneli, köy okulu öğretmenliğinden küresel öğretmenliğe giden bir yolculuğun hikayesi bu. Samsun Bafra ilçesinde doğdum, büyüdüm. İlk orta öğrenimimi orada tamamladım. Çok güzel konuşan bir esnaf babanın kızıyım. Annem ev hanımı, hayatımda tanıdığım en çalışkan kadınlardan biri. Onlardan ilham alarak bugünlere geldim. Bu yolculuğum o şekilde devam etti. Küçükken oynadığımız oyunlar gelecekte seçeceğimiz mesleğe dair bize ipuçları veriyor. 2 kardeşim vardı ve biz hep öğretmencilik oynardık. Onlara ders anlata kendi ödevlerim yetmiyormuş gibi onların da ödevlerini yapa daha o yaşlarda kendimi öğretmenliğe hazırlamış oldum. Nitekim hayallerim gerçek oldu. Ben bir öğretmen oldum. Ben bir öğretmenim derken bile çok büyük onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Aslında biz öğretmenlerin bütün mesleklerin yaratıcıları olduğunu düşünmeden de edemiyorum. Herkesin hayatına dokunan bir öğretmen olduğunu da çok iyi biliyorum. İlkokul öğretmeni iz bırakır. Olumlu ya da olumsuz bu öğretmenin elinde. Etrafımızda gördüğümüz her güzel şey eğitimin eseri. Etrafımızda gördüğümüz her kötü şey ise eğitimsizliğin eseri. Bunu biliyoruz. Üniversiteyi Ankara Gazi Üniversitesi'nde okudum. Tam da istediğim bölümdü. Yüksek lisansımı bile yine sınıf öğretmenliği bölümüyle tamamlayıp öğretmenlik yolculuğuma başladım. Benim aslında en büyük idealim köy okullarını yaşatmaktı. Samsun'un Tekeköy ilçesine bağlı Kargalı İlkokulu'nda göreve başlamıştım ama daha yılı tamamlamadan başka bir okula geçmiştim. Çünkü öğrenci sayısının azlığıyla okullar kapatılmıştı. Köy okulu öğretmenliğiyle yüzleşiyorsunuz. Hayal edin lütfen, bir köy okuluna atanıyorsunuz, tek başınasınız ve bir kadınsınız. Ne yapabilirsiniz? Müdür de sizsiniz, öğretmen de, memur da, hizmetli, her şey sizsiniz o okulda ve üzerinizde çok ciddi bir sorumluluk var. Herkesin ilkel ve imkansız dediği bir ortamda bir ışık saçmak, bir gelişim, değişim, dönüşüm yaratmak istiyorsunuz. Ve bazı şeylere kendinizi mecbur hissediyorsunuz. Okula gidiyorsunuz, bir bayrak direğinin bile neredeyse düşecek vaziyette olduğunu, eğik olduğunu görüyorsunuz. Üzülüyorsunuz ama umutsuzluğa kapılmıyorsunuz. Tabii köy okulu öğretmenliğinde aynen bir sosyolog gibi etrafınızda olup bitenleri gözlemliyor. Köyden kente ciddi bir göç olduğunu, bunun bizim kanayan bir yaramız olduğunu görüyorsunuz. Fikir kendiliğinden geliyor zaten. Hani köyleri cazip hale getirmek, köy okulunu cazip hale getirmek. 6-7 köy değişiyorum öyle. Öğrenci sayısı onun altına düşüyor, seni başka bir köye veriyorlar. Öğrenci sayısı onun altına düşüyor. İlkokul öğretmeniyim. Ürünümü görmem lazım. Kaç yıl geçmiş, mezun ettiğim öğrenci yok. Dolayısıyla bu süreci ana fikirle işte köy okullarını yaşatma fikriyle yolculuk başladı. Okulum Gençleşiyor projesiyle harekete geçmem tam da bu yüzdendi. Köy okulu öğretmenliğinin böyle avantajlarıyla, olumlu yönleriyle uğraşmayı seçtim. Çünkü ben kendimi değerlendirirken sahip olmadıklarımla değil, sahip olduklarımla neler yaptığıma bakmalıydım. Elimde ne vardı? Köy okulu, köy çocuğu, köy kadını, köy halkı. Bununla ne yapabilirim? Bununla çıtayı ne kadar yükseltirebilirimin üstüne gittim aslında. Kapı kapı gidiyorsunuz, dileniyorsunuz, direniyorsunuz. Yaka silkiyorlar. Ya bu kadın ne kadar çok konuşuyor, ne kadar çok şey istiyor diyorlar. Ama içiniz o kadar rahat ki. Çünkü kendiniz için hiçbir şey istemiyorsunuz. Okulunuz için, öğrencileriniz için, köy halkı için istediğinizi gördükleri zaman o tutkunun peşine geliyorlar zaten. O hayırları evete çevirebilme cesaretini kendimde gördüğüm zaman daha da üstüne gitmeye başladım ve bir köy okulunu A'dan Z'ye yeniledim.
6-7 köy değişince ve artık hani Kumköy İlkokulu'na geldiğimde artık ana fikri iyice oturmuştu. Köy okullarını yaşatmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? İşte köy halkını okula çekeceğiz. Okulu köyün bir yaşam alanı haline getirmekti amacım aslında. Bir cazibe merkezi yapmaktı. Dolayısıyla bunu milli bayram ruhuyla da başladık. Okulun fiziksel ortamını yenilemeyle başladık. Okulun kapısı, boyası, badanası, tuvaletleri işte her yerde bir gelişim başlamıştı. Sponsor lafını çok sevmiyorum. Hayal ortağı diyorum onlara. Sponsor lafını duyanlar şöyle bir geri adım atıyorlar. En büyük şirketler, en büyük holdingler bile tepki gösterebiliyor. Onun yerine nacizane diyorum ki şöyle bir hayalimiz var. Bu hayalimizi gerçekleştirmemize yardımcı olur musunuz diye. Birlik beraberlik adına, yani hepsini sen yap değil. İşte şu kısmını siz yapar mısınız, bu kısmını siz tamamlar mısınız gibi teşvik edici cümlelerle sponsorlar bulmaya başladım. Dolayısıyla bir köy okulunda interaktif sınıf, her öğrenciye birer laptop, işte tabletler eve gönderildi, akıllı tahta geldi okulumuza. Yani ama bana göre Türkiye'de de akıllı tahtadan önce akıllı öğretmenlere ihtiyacımız var. Böyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ki teknoloji okuryazarlığı önemli. Köyde çocukların bununla buluşması çok önemli. Yani bilgiye teknolojiyle ulaşıyoruz. Peki sevgiye nasıl ulaşacağız? Sevgiye de onların yüreklerine tıklayarak ulaşacağız. 4 sınıf bir arada, 5 sınıf bir arada tek öğretmensiniz. Tam bir ahtapot etkisi yaratıyorsunuz. Akran öğrenmesi yaratıyorsunuz. Müdür de benim. Bir telefon çalıyor, muhtar geliyor, biri diploma arıyor. Dönüyorum, Canan sınıfa ders anlatıyor. 4'ler 3'lere tekrar yaptırıyor. 3'ler 2'leri okuma yaptırıyor. Dolayısıyla birbirlerinden öğreniyorlar. Hele de köy okulunda bir bakıyorsun sınıf listesine, zaten çoğunun soyadı aynı. Çoğu kardeş, kuzen. Siz dünyanın en iyi öğretmeni olun, en donanımlı, en bilgi dolu öğretmeni olun. Ne bileyim işte çatınız akıyorsa, bacanız tütüyorsa, kapınızın altından soğuk giriyorsa, siz orada ne anlatırsanız anlatın, nafile. Dolayısıyla fiziksel donanım bu anlamda çok önemliydi. İkincisi öğrenciler için yapılanlar. Tabii öğrenciler kırsal bölgede yetiştiği için sosyal yaşantıdan biraz uzaklar. Onları sosyal yaşantıyla buluşturmak çok önemliydi. Hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler, tiyatroya gittiler. İşte farklı spor dallarını denediler. Golftü, yelken sporlarıydı. Hatta onları İzmir'de uzay kampına bile götürdüm. Bunu da tabii hayal ortaklarımız sayesinde yapıyoruz. Çocuklarda çok büyük bir özgüven yarattı. Kendilerini ifade edebilmeleri çok önemliydi bence. Ben hep söylüyorum, yani öğrencilerime matematik problemlerinden önce hayattaki problemleri nasıl çözmeleri gerektiğini söylüyorum. Çünkü çok öğrenci tanıyorum. Okul birincisi işte ayakkabısını bağlayamıyor. Çok öğrenci tanıyorum. İşte bilmem ne üniversitesini dereceyle kazanmış ama işte asansörde bir merhaba demiyor. Öğretmenin çocukları keşfetme yolculuğu tam da burada başlıyordu aslında. Onları aile yaşantısından alıp okul kültürünü onlara yaşatıp bir yandan da dış dünyada neler oluyor ona bakabilmekti. Yani bu öğrenciler işte kitap fuarlarına katıldılar, robotik kodlama fuarlarına katıldılar, satranç turnuvalarına katıldılar, dereceler aldılar. Köy okulundan bahsediyoruz. Bu süreç onların tabii akademik başarılarına da yansıdı. Akademik başarı zaten öğretmenin asli görevi. Önemli olan bunun üstüne neler koyabileceğiniz. Dolayısıyla bilgi yarışmalarına katıldılar. Hayatlarında ilk defa 6 yıl üst üste biz dereceler aldık. Bir kez ikinci olduk. Diğer tüm yıllar birinci olduk. Benden mezun olan öğrenciler devlet bursluluk sınavlarını kazandılar. Çok güzel kolejleri %100 burslu kazandılar. Gittikleri okullarda okul başkanları oldular, dereceler aldılar. Bu çok büyük bir etki yarattı. Köy okulundan bahsediyoruz. 5 sınıf bir arada, sobalı sınıf ve bu öğrenciler okulda yatmak istiyordu. İşte o isteği, o aşkı onlara tattırabilmekti asıl amacım zaten. Bir gün bir öğrencim bana şöyle dedi. Öğretmenim, ben çoban olmak istiyorum. Çoban olmak istiyorum diyor çocuk. Ne diyeceksiniz ona bir öğretmen olarak? Evet yavrum, çoban olabilirsin. Ama en iyi çoban sen olmalısın. En iyisi sen olmalısın. Şöyle bir gökyüzüne baktığında işte hava durumunu herkesten iyi tahmin etmelisin. En taze çayırları, en güzel yaylaları sen bilmelisin. En iyi çoban sen olmalısın. Yine bir gün bir öğrenci bana şöyle dedi. Öğretmenim, ben servis şoförü olmak istiyorum. Servis şoförü olmak istiyormuş. Yani amacı aslında gezip görmek, keşfetmek. Evet yavrum, servis şoförü olabilirsin ama en iyi servis şoförü sen olmalısın. En iyisi sen, en kuralları bilen, en sorumluluk sahibi. Herkes seni parmakla göstermeli. En iyi servis şoförü bu demeli. Türkiye'de ve dünyada işini iyi yapan insanlara ihtiyacımız var. İşini iyi yapacak nesli yetiştiren
öğretmenlere de ihtiyacımız var. Türkiye'de 1 milyondan fazla öğretmen var. Bu çok büyük bir güç. Türkiye'nin gelişiminde, aydınlanmasında, kalkınmasında çok önemli bir güç. Türkiye'de 1 milyon polis yok, 1 milyon doktor yok, 1 milyon avukat, 1 milyon mühendis yok. Türkiye'de 1 milyondan fazla öğretmen var. Bu çok büyük bir güç. 20 milyondan fazla öğrenci nüfusundan, bir genç nüfustan bahsediyoruz. Bugün Avrupa ülkelerine baktığınızda neredeyse bir Avrupa ülkesi nüfusu kadar bizim sadece öğrencimiz var. Dolayısıyla Türkiye'yi bu yönde çok aslında şanslı buluyorum. Tabii çocuklarla çok iç içe olunca, bir aile gibi olunca onların annelerini de gözlemlemeye başlıyorsunuz. Bir proje geliştirdim, Kadın ve Yaşam. Bu köy kadının 3 aşamalı olarak gelişimi, değişimi, dönüşümüydü. Birinci aşama köy kadının eğitimiydi. Çoğu kayınvalidesi kayınpederiyle yaşıyor, eşi gurbette çalışıyor, tarım yapıyor, hayvancılık yapıyor, bir şekilde geçimini sağlamaya çalışıyor. 3 çocuk, 5 çocuk, farklı bir mücadelenin içinde kadınlar ve o kadınları o mücadeleden alıp farklı bir boyuta da taşımak istedim aslında. Birinci aşama eğitimdi. Köyde okuma yazma bilmeyen kadınları belirleyip onlara okuma yazma öğretmeye başladım. Önce gelmek istemediler. Utandılar, çekindiler. Ya dediler biz de bu yaştan sonra işte kalemle, defterle işte köyün meydanından geçirme falan dediler. Ben de dedim ki hayır, yani yeri gelecek ben bu işe gönül koydum. Okul çıkışları evinize bile gelirim. Sonra özgüvenleri arttı, heceler patladı, kelimeler, okuma öğrenmişler. Yani ağlamaktan gazeteyi okuyamıyorlardı artık. Kendilerine inanamıyorlardı. 2 yıl içinde köyde okuma yazma bilmeyen kadınımız kalmadı. Hatta bazı velilerimiz ortaokulu dışarıdan bitirdi. Hatta köyde ilk defa bir kadın sürücü ehliyeti aldı. Sayıları 1-2'ydi ama bana verdiği haz inanılmazdı. 0-12 yaş çocuğu olan annelere iletişim seminerleri, köye psikologlar geliyor, sosyologlar geliyor, ev terapileri yapıyoruz. Dolayısıyla bu eğitim modeli kadınların iyice içine işlemeye başlamıştı. İkinci aşamada nasıl çocuklarını ilk kez sinema, tiyatro, opera ile buluşturduysam köydeki kadınları da sanatla buluşturmak istedim. Hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler, tiyatro, hatta bir akşamda topladım. Bütün köy kadınlarını operaya götürmeye karar verdim. Çok büyük tepki aldım önce. Ya ne işiniz var operada? Bağıran insanlara mı gidiyorsunuz? Batı hayranı mısınız gibi sözler. Hayır dedim ya, ben onları tutup İtalyanca aryalara falan götürmüyorum. Ben onları işte Seslerle Anadolu, Hekimoğlu, Keşanlı Ali gibi oyunlara götürüyorum. Ve akşamın o saatinde ilk defa yanında çoluğu çocuğu olmadan, eşi olmadan kendi için bir şey yapsın istiyorum kadın. Ve bunda da beni yine teşvik eden velilerimden biri olmuştu. Ya Dilek öğretmenim, biz de artık çok sıkıldık. Sosyalleşebileceğimiz tek ortam neresi? Kına gecesi ve düğünler. Yani müzikli tek ortam orası ve gelin ve damat dışında her şey aynı. Bu farkı yaşatabilmek de önemliydi. 3. aşamada köy kadının üretimiydi. Okulun kullanılmayan lojmanı onlara bir atölye yaptırmaya karar verdim. Ayakkabının üst bölümü dediğimiz sayayı yapmaya başladı kadınlar. Ürettiler, para kazandılar. Hayatlarında ilk defa bir banka kartları oldu. Köyde çalışmayan kadın kalmasın dedik. Anneanne babaanne projesi yaptık. Onlara yine hayal ortaklarım sayesinde atölyeler kurdum. El yapımı üretimler yaptılar, yapma çiçekler, takılar vesaire derken bir ekosistem yarattınız orada aslında. Eğitim, öğretim, üretim. Çoğu insan bunu köy enstitüsü ruhuna benzetse de adını ne koyarsanız koyun aslında orada bir model yaratılmıştı. Ve bundan sonraki amacım da o köyde oluşan modelin Türkiye'nin farklı yerlerine yaymaktı. 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılın öğretmeni seçildim. Bir Dilek Yetmez projesi aslında tam da orada başladı. Çünkü köyde yapılanları bayağı bize minibüs, otobüs öğretmen adayları okulumuza gelmeye başladı. Biz bayağı canlı müze haline geldik. Bizi ziyaret ediyorlar, canlı görmek istiyorlar. 40'ar 50'şer kişilik gruplar. En son dedim ki ya tamam siz gelmeyin, ben geleceğim. Başladım şehir şehir Türkiye'yi gezmeye. Bu zamana kadar 26 eğitim fakültesine gittim, 26 farklı şehir. Son 10 yılda 20.000'den fazla öğretmen adayına ulaştım. Gidiyorum, kendi hikayemi anlatıyorum, gönüllü olarak motivasyon, girişimcilik, iletişim, topluma hizmet eğitimleri veriyorum onlara. Onların hayallerini dinliyorum. Onlara aslında ben de yapabilirim mesajını vermek istiyorum. Çünkü köyden küresele giden yolculukta o ivmeyi görmelerini istiyorum. Yokluktan
tırnaklarımla nerelere gelebildiğini ve bunu sadece bir öğretmen profiliyle yapabileceğimizi onlara göstermek istiyorum. Her yıl 7 bölge, 7 şehir, 7 pilot köy seçiyorum. Köy okulu öğretmenlerine mentörlük yapıyorum. 1000'den fazla köy okulu öğretmenine canlı mentörlükler yaptım gönüllü olarak. Dolayısıyla o köyleri kalkındırmak adına bir yolculuğumuz var. Köye atanırsınız atanın. Lütfen bize mail gönderin ve biz sizin eksiklerinizi karşılamak için elimizden geleni yapalım. Spor setleri, kitap setleri, oyuncak setleri, fen setleri, matematik, sanat setleri. Bir Dilek Yetmez projesi Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından UNESCO'ya sunuldu. Öğretmenlerin etkililiğini ve etkinliğini arttırmadaki üstün başarı uygulamalarından biri seçildi. Dünyadaki 10 proje arasındaydım ve bireyselde tektim. Çünkü diğerleri hep kurum, kuruluş, vakıf vesaire. Ben tektim. Bir Dilek Yetmez bir vakıf değil, dernek değil, kurum, kuruluş, şirket değil, okul değil. Bir Dilek Yetmez bir hareket. Bu hareketi başlattığım için çok mutluyum. Püf noktası da buydu. Dilek öğretmenleri çoğaltma projesi. Hala da devam ediyor. Bütün bu hikayeyi Bir Dilek Yetmez kitabıyla taçlandırdım. Artık bu hikayenin tüm ayrıntılarıyla anlatan bir kitabı mevcut. Ve kitabımı da bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdüm. Öğretmen adaylarına kitabı ücretsiz hediye etmek için, ulaştırmak için bir hareket başlattım. Kurum kuruluşlarla anlaşmalar yapıp bu kitabı eğitimlerimde, konferanslarımda öğrencilere hediye ediyoruz. Hiçbir kar amacı gütmeden bir sosyal sorumluluk projesi haline geldi bu. Bir öğretmenin yine en büyük gururu yetiştirdiği öğrencilerdir. Yıllar sonra bile sizi arayıp sorarlar, fotoğraf gönderirler, video gönderirler. Bu müthiş bir histir. Hele de sizin mezun ettiğiniz öğrencilerin öğretmen olması o bambaşka bir duygu. Yıllar önce eğitim verdiğiniz öğrencilerin işte atandıkları köylerden sizi aramaları, mesaj göndermeleri, projelerini anlatmaları müthiş bir heyecan. Aynı şekilde eğitim verdiğim üniversite öğrencileri de öyle. Ben onlara aslında sen daha iyisini yapabilirsin, başarabilirsin hissiyatını verip onları daha da motive etmek için uğraşıyorum. Dolayısıyla mezun ettiğim öğrenciler de çok güzel üniversiteleri kazandılar, gittikleri okullarda dereceler aldılar. Özellikle de kız öğrencilerin hayallerinin peşinden koşan, asla yılmayan, geçmişe dönüp baktığında örnek alabildiği ve hayatımı değiştirdi bu öğretmen diyebildiği bir karakter olarak anılabilmek benim için en büyük mutluluk. Onursal Başkanlığı'nın eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Walker James Vakfı tarafından dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında seçilen ilk Türk öğretmen oldum ve milli eğitim literatürüne geçtim. Bu benim için çok büyük onurdu, gururdu. Binlerce aday arasından 173 ülkeyle hikayenizi paylaşıyor olabilmek, eğitimin Nobel'i olarak adlandırılan bu ödülde Türkiye'yi temsil ediyor olabilmek çok önemliydi. Kendimi o yüzden Global Teacher Prize'dan öncesi ve sonrası olmak üzere 2 bölüme ayırıyorum. Küresel öğretmenlik boyutu tam da burada başlamıştı. Ben öyle özel okullarda falan eğitim görmedim. Yani İngilizcem öyle çok ağam şağım bir İngilizcem de yoktu. Bir dil eğitim bursu tanımlandı bana. Yine bu Türkiye'de Kale Vakfı çok büyük destek oldu. Zeynep Budur iş kadınımız kendini geliştirmek için de bir şeyler yapman lazım diyerek Londra ayağında beni çok teşvik ettiler. Ben tabii burada burs kazandım. Tekrar işte Lifetime Learning Foundation'dan bir burs aldım derken kendimi Londra'da buldum. Aslında bu köyden indim Londra hikayesi. Londra benim aslında çocuklukta hayalimdi. Küçükken böyle İngilizce kitaplarında olur diye böyle kırmızı kulübeler, işte Big Ben'i görmeler falan. Kendimi böyle orada hayal ederdim. Dili de tam yerinde öğrenebilmek benim için çok güzeldi. Dünya çocuklarıyla buluşabilme noktası da burada çok önemliydi. Ama benim kariyerimin en üst basamağı dediğimiz yer International School of London. Londra'da öğretmenlik yapmak vizyoner anlamda bana çok şey kattı. Çünkü ben köy okulunda yokluğu gördüm, en dibi gördüm. Ama işte Londra'daki bu okulumuzda varlığın işte sınırsız kaynakları görebiliyorum. Bu bir öğretmen için çok büyük bir deneyim. Çünkü
hem UNESCO müfredatının çok güzel uygulandığı hem IB programın olduğu ve 27 farklı ana dilin ders olarak okutulduğu tek okul. Avrupa'nın en prestijli okullarından. Burada Türkçe ana dil öğretmenliği yapmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Özellikle çünkü Türkiye'den gelen Türk ailelere destek olmak amacıyla ailelerle çok yakın ilişki kuruyoruz. İşte çocuklara sadece Türkçe öğretmekle kalmayıp onlara bir rehber olabilme kısmı da çok önemliydi. Londra'ya ilk geldiğimde eleştiri de almıştım. İşte beyin göçüne inananlardan değilim. Ne beynim, ne ruhum, ne kalbim göç etti. İnsanlar hayatlarının farklı dönemlerinde farklı deneyimler yaşamak istiyor olabilirler. Dolayısıyla yaşım da gençken bu küresel öğretmenlik boyutunda böyle bir imkan bana verilmişken bunu neden yaşamayayım dedim. Kendi eğitimim için 16 yıl köy okulu öğretmenliği yapmışım. Köyden emekli olamazdım. I am Miss Dilek. I am Turkish teacher. Çocuk duygusu içinde aynı ama işte doğdukları ev farklı, doğdukları, yaşadıkları yer farklı. Coğrafya kader midir sorusu hep kafanızda. Ama şunu gözlemleyebiliyorum. Mesela buradaki öğrencilerim de farkındalık yaratmak konusunda çok iyiler. Evet belki varlık içindeler. Ben burada CEO çocuklarına öğretmenlik yapıyorum. Köyden tamamen farklı bir veli profili bu. Ama o çocuklara da sosyal sorumluluk ruhunu, vicdanı, değerler eğitimini özellikle yurt dışında verebilmek çok önemli. International School of London'da Türkçe ana dil öğretmeni olarak görev yapıyorum. 4 yaşından 17 yaşına kadar farklı yaş gruplarında öğrencilerim var. Burada öğretmenlik yapmak bana o özgüveni de yarattı. Bugün hani dünyanın neresine gidersem gideyim öğretmenlik yapabilirim hissiyatı var bende yani. Afrika'ya da gitsem öğretmen olurum, kutuplara da gitsem öğretmen olurum. Dolayısıyla öğretmen kimliğini dünyada yaşıyor olabilmek çok gurur veriyor. Türk topluluğu olarak bir Türk gecesi yaptık. Sadece deprem bölgesine yardım için her milletten insan geldi ve yardım etti. 90 farklı milletten insana ulaştık. Deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak için yaptık bunu. Bridge to Türkiye Fund aracılığıyla işte konteyner sınıflar inşa edildi, kütüphaneler kuruldu. Öğrencilerin eğitimine destek adına yurt dışından bunu yapıyor olabilmek çok etki yarattı. Bir gün bir telefon çaldı. Avrupa Parlamentosu'nda çok büyük bir sergi yapacağız. Faces of the Turkey. Türkiye'nin sivil toplum yüzü olarak sizi sergimize davet etmek istiyoruz. Lütfen işte yaptığınız projeleri 4 metrekarelik bir afişle hazırlayıp gelin dediler. Ben de gittim kendimi Brüksel'de buldum. Ben orada bir konuşma yaptım. Tabii farklı parlamenterler dinlemişler vesaire. Ben döndüm tabii. Aradan 2 ay geçmedi bir telefon daha. Bu sefer de dediler ki Dilek Livaneli sizi Avrupa Parlamentosu'na 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 750 delege oy birliğiyle Uluslararası Lider Kadın Ödülü vermek istiyoruz. Ben tabii heyecandan çıldırdım yani bir köy okulu öğretmenisin. Ne işim var Avrupa Parlamentosu'nda? Ne anlatacağım ben orada? Dolayısıyla gittim. Bana dediler ki işte ödül aldıktan sonra bir konuşma yapacaksın. Ben tabii çok heyecanlıyım, bir yandan okuyorum bir yandan söylüyorum falan. Ama ondan önce de parlamenter danışmanlarından bir tanesine şöyle dedim. Ya dedim benim Türkiye'de nacizane bir sloganım var. Bir dilek yetmez. Bunu dedim burada söyletebilir miyim? Kadın bana bir kızdı. It's not a good idea dedi. Bu hiç iyi bir fikir değil. Burası çok ciddi bir ortam. Parlamenterler dinlerler ve giderler dedi. Bu hiç iyi bir fikir değil. Konuşma ya söylemediler dedi. Hayal kırıklığına uğrarsın. Neyse ben konuşmamı yapmaya başladım. Tabii öğretmen psikolojisi. En arkada oturanı bile gözlemliyorum. Acaba göz teması kurabiliyor muyum falan diye. Dolayısıyla baktım işte laptopu kapatıyorlar. Kalemle ilgilenenler bırakıyor. İnsanlar duygulandı falan. Dilek dedim tam zamanı ya söylet bakalım yani ucunda ölüm yok ya. İngilizce anlamında söyleyerek dedim ki Türkiye'de a single wish is not enough. Bir dilek yetmez. Bu sloganı benimle birlikte tekrar eder misiniz? Ve ettiler. Ve ben açgözlük yapıp çok güzel one more please diye bir kez daha tekrar ettirdim. İnanamadım. Can you repeat with me, please? Bir dilek yetmez. Amazing. One more please. Bir dilek yetmez. Thank you so much. Thank you very much. Ve Avrupa Parlamentosu'na bir dilek yetmez dedirttim ya daha ölsem gam yemem deyip
yerimden kalktım. Her şeyden önce bir insan hikayesi benimki ve roman tadında ama gerçek bir hikaye. 2024 yılında da She Inspires Vakfı tarafından Birleşik Krallık Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldüm. Bu muhteşem bir ambiyanstı benim için. Yani hayatım boyunca hiç yaşamadığım anlardan biriydi. Çok büyük gururdu. Benim elimden ne gelir ki ya, işte memleketi sen mi kurtaracaksın diyenlere inat, daha fazlasını yapabiliriz, daha iyisini yapabiliriz deyip insanlara hem iyimserlik hem umut aşılamak amacım. Bir ayağım hep Türkiye'de. Her ay Türkiye'ye gidiyorum. 3 gün okulda çalışıyorum, öğretmenlik yapıyorum. Diğer 4 gün Bir Dilek Yetmez projesini yürütüyorum. Dolayısıyla bu ayak benim için çok önemli. Yani Türkiye ile dünya arasında bir köprü oluşturabilmek. Birleşmiş Milletler'de yaptığım konuşmada aslında bunun altını çizdim. 193 ülkenin bayrağının dalgalandığı bir yerde orası ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik bir konuşma yaptığımda özellikle kız çocuklarının eğitimine yönelik bir çalışma başlatmıştık. Mesela 20 dakika içinde $25.000 topladık. Bu etki benim çok hoşuma gidiyor ve ben bu etkiyi sürdürmek istiyorum. Yani bana çok soruyorlar işte Türkiye'ye dönecek misin? Ben zaten Türkiye'deyim. Yani bir ayağım zaten Türkiye'de. Londra ayağı ve Türkiye ayağı. Avrupa'nın çok farklı yerlerinde Bir Dilek Yetmez projesini yürütüyorum, konferanslar veriyorum. Tamamen sosyal fayda sağlamak amacıyla. Turkish Global Society de benim için bu anlamda çok kıymetli. Yaptıkları işi çok önemsiyorum. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun Türk topluluklarını o ruhla bir araya getirebilme cesaretini göstermişler ve bunun için çabalıyorlar. Bu müthiş, takdire şayan bir hareket. Dolayısıyla bunun bir parçası olmak da beni çok mutlu etti. Bütün öğretmenlik yolculuğumda ailemin de çok büyük desteğini aldım. Çünkü bütün bu projeleri yaparken işte çocuklarınızın zamanından çok çaldığınız oldu ama bazen projeler onları da dahil ettiğim oldu. Bu da çok güzeldi. İşte gezilere çocuklarım da benimle birlikte geliyorlardı mesela. Ya da işte burada Türkçe öğrettiğim bir drama kulübünde benim büyük oğlum mesela bana yardım edebiliyordu. Okulu A'dan Z'ye yenilerken bir fark ediyorsunuz ki okulun Atatürk büstü yok. Ne yapacağız? Bunu yapmamız lazım. İşte eşim de benim inşaat mühendisi. Sağ olsun bana yardım etti. Biz askeriyeye gittik işte büstümüzü aldık siyah kafes içinde. Eşim de aslında o çabayı gördükçe de benim çabamı gördükçe de bana yardımcı olmak istedi. Tabii bu süreçte eşinizin desteği neden önemli? Bu kadar yere gidiyorum. Konferans, oraya git, buraya git. Gitmediğim şehir, gitmediğim ülke kalmadı neredeyse. Dolayısıyla ben gittiğimde çocukların başında duran sonuçta eşimdi. Onun desteği benim için çok kıymetliydi. Yine Londra'ya geldikten sonra Amerika Atatürk Derneği tarafından Büyük Atatürk Gençlik Ödülü'ne layık görüldüm. Daha önceden Türkiye'den Türkan Saylan'a ve bilim insanı Canan Dağdeviren'e verilen bir ödüldü. Bu çok büyük gururla, onurla aldım ödülümü. Tabii bu kadar ödül diyoruz ama bence kazandığımız ödüllerden ziyade kazandığımız gönüllerin peşinde gitmek beni çok fazla mutlu ediyor. Çünkü ben bu ödülleri tek başıma değil yani beni yetiştiren annem babam sayesinde, beni yetiştiren öğretmenlerim sayesinde, bana iyi ki öğretmenim dedirten öğrencilerim sayesinde alınan bir ödül aslında. Dolayısıyla bu gururu yani ülkemi yurt dışında, dünyada temsil etme gururunu aslında bir ekip işi olarak görüyorum. Bunu kesinlikle bireyselleştirmiyorum.